Bildiğiniz her şeyi unutun. Okulda size öğretilen her belgeselde gördüğünüz o klişe bilgileri. Bugün size Türkiye'nin o göz alıcı manzaralarının, o meşhur tarihi yapılarının arkasındaki kimsenin konuşmadığı, kimsenin bilmediği o tuhaf beyin yakan gerçekleri anlatacağım. Şöyle bir düşünün. Gerçekten de bildiğiniz her şey doğru mu? Noel Baba gerçekten de Kuzey Kutbu'nda mı yaşadı? Kahve gerçekten Türk kahvesi mi? Ya da lale cidden Hollanda'dan mı geldi? Eğer evet dediyseniz bu video birazdan inanç sisteminizi temelden sarsabilir. Çünkü gerçekler sandığınızdan daha acayip. Bu videoyu sonuna kadar izleyen herkes Türkiye'ye ve tarihine artık bambaşka bir gözle bakacak. Ama başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle en popüler ve en aldatıcı olanla başlayalım. Türk kahvesi. Adı üstünde Türk kahvesi. Herkes öyle bilir, öyle inanır. Ama gelin bir acı gerçeği dinleyin. Kahve aslında Etiyopya'da keşfedildi ve Yemen'de içecek olarak yaygınlaştı. Osmanlı İmparatorluğu'na gelişi ise 16. yüzyıl. Yani bizler kahveyi o kadar çok sevdik ki, o kadar ustalaştık ki kendi adımızı verdik. Hatta dünyanın ilk kahvehanelerini biz açtık. Yani biz kahveyi icat etmedik. Biz onu bir sanata dönüştürdük. Tıpkı bir zamanlar patates kızartmasını icat edenler değil de fast food zincirleri gibi. Anladınız mı? Onu sahiplendik ve biz en iyisi olduk. Sırada dünyanın en sevilen yaşlı adamı Noel Baba var. Karda kutup ayılarıyla gezen, rengarenklerinin çektiği kızarlı hediyeler dağıtan o sevimli adam. O imajı unutun. Noel Baba yani asıl adıyla Aziz Nikolas milattan sonra 270 yılında yani o zamanlar Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olan bugünkü Türkiye sınırları içerisindeki Patara antik kentinde doğdu. Evet, yanlış duymadınız. Bir zamanlar Likya uygarlığının başkenti olan o antik kent Noel Baba'nın doğum yeri. Yani o beyaz sakallı adamın kökenleri Akdeniz'in sıcak sularına, tarihi limanlara ve zeytin ağaçlarına dayanıyor. Muhtemelen kızaklı değil atla falan gezdi ilk başta. Kim bilir, bu Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği en ilginç figürlerden biri. Şimdi ise biraz daha eskilere gidelim. Siz ilk medeniyetin Mezopotamya'da başladığını falan biliyorsunuzdur değil mi? Tarım devriminin oradan yayıldığını, işte bu bilgi tam da o bilgi. 1990'ların ortalarında yerle bir oldu. Şanlıurfa'da bir çiftçi tarlasını sürerken bulduğu o tuhaf taşı bir müzeye getirdi ve dünyanın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri gerçekleşti. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin en eski, bilinen en büyük tapınak kompleksi. Milattan önce 10.000 yılına tarihleniyor. Yani Mısır piramitlerinden, Stonehenge'den bile binlerce yıl daha eski. O zamana kadar avcı toplayıcı olarak bilinen insanların böylesine karmaşık bir yapıyı inşa etmesi tüm tarih kitaplarını yeniden yazdırdı. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Ve gelelim Truva atına. Efsane değil, gerçek. Truva antik kenti bugün Çanakkale'de Hisarlık Tepesi'nde yer alıyor. Hatta 1970'lerde orada yapılan kazılarda efsanede bahsedilen Truva şehrinin kalıntıları bulundu. O meşhur tahta at hikayesi, yani bir savaş hilesi olarak kullanılan devasa at figürü. O efsaneye konu olan savaşın geçtiği yer bugünkü Türkiye toprakları, yani Homeros'un İtalya destanı aslında Çanakkale'de yazıldı. Ne kadar epik değil mi? Herkes İstanbul'un iki kıtayı birleştirdiğini biliyor. Bir ayağınız Asya'da, diğer ayağınız Avrupa'da. Ne kadar da havalı değil mi? Ama durum bundan ibaret değil. İstanbul aynı zamanda iki ana fay hattı üzerine kurulu. Biri Kuzey Anadolu fay hattı, diğeri Ege Graben sistemi. Yani İstanbul sadece kıtaları değil, aynı zamanda jeolojik tabakaları da birleştiriyor. Biraz ürkütücü ama bir o kadar da ilginç. Şehrin tarihi de bu jeolojik hareketlerle iç içe geçmiş durumda. Şimdi size bir soru. Lale deyince aklınıza hangi ülke geliyor? Çoğu kişi direkt Hollanda der değil mi? Onların o meşhur lale tarlaları, festivalleri. Ama bir dakika ya, lale çiçeğinin ana vatanı Türkiye, İran ve Orta Doğu Asya coğrafyasıdır. Osmanlı döneminde lale o kadar popülerdi ki başlı başına bir dönem olarak lale devri olarak adlandırıldı. Hatta lalenin adı sarığı andıran şeklinden dolayı Farsça dülbent kelimesinden geliyor ve Avrupa'ya da oradan geçiyor. Yani Hollandalılar bizden alıp geliştirdiler ve bir dünya markası haline getirdiler. Bazen bizde olanın kıymetini bilemiyoruz, değil mi? İşte bu benim favorim. Türkler ve kediler. Bu durum sadece bir sevgi hikayesi değil, tam anlamıyla kültürel bir olgu. Türkiye'de, özellikle de İstanbul'da sokak kedilerinin inanılmaz bir dokunulmazlığı ve saygınlığı var. Kimse onlara zarar vermez.
Dükkanların kapıları onlara hep açıktır. Hatta şimdi de ben misafirim dercesine en lüks restoranın masasına bile atlayabilirler. Bu durumun kökeni kedilerin hem İslam kültüründe temiz kabul edilmesine hem de yüzyıllardır farelere karşı mücadelede şehre yardımcı olmalarına dayanıyor. Yani kedi İstanbul'un bir nevi bekçisi. Onlar olmadan İstanbul yarım kalır. Şimdi biraz da kelimelerden bahsedelim. İngilizce'de Turkey yani Türkiye kelimesi. Çoğu kişi bunun hindi anlamına geldiğini bilir. Ama neden böyle bir isim benzerliği var hiç merak ettiniz mi? Bunun da ilginç bir hikayesi var. Osmanlı döneminde Türk tüccarlar Gine tavuğunu Avrupa'ya ihraç ediyordu. Bu kuşlar İngilizler arasında Türk kuşu olarak adlandırıldı. Daha sonra Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfiyle oradaki yerli hindi kuşu da benzerliği nedeniyle Turkey olarak anılmaya başlandı. Yani aslında hindiye Türkiye adını verenler biz değiliz. Onlar. Biraz ironik değil mi? Bir başka dilsel şaka da turist kelimesinde gizli. Bu kelimenin kökeni Latince torna yani dönmek kelimesine dayanıyor. Yani bir yere gidip tekrar geri dönen kişi. Peki bizdeki gezi kelimesinin köküne bir bakın. Gezmek. Gidip görme ve geri dönme eylemi. Ne kadar benzese de Türk kültüründe turist sadece görmekle kalmıyor. Aynı zamanda misafirperverlik de görüyor. Mesela bir turistin adres sorduğunda onu gideceği yere kadar bizzat götüren insanlar fenomeni var. Bu da sadece bir kelime değil, bir kültürel kod. İşte gördüğünüz gibi Türkiye sadece tarihi ve doğal güzelliklerden ibaret değil. O bir paradokslar ülkesi. Dünyanın en eski tapınağına ev sahipliği ediyor. Ama aynı zamanda en hızlı büyüyen metropollerinden birine de sahip. Noel Baba'nın doğum yeri ama en modern kültürlerin de kesişim noktası. Kahvenin ana vatanı değil ama kahve kültürünün kalbi. İşte Türkiye'yi özel yapan da bu. Her taşın altında, her caddenin köşesinde bambaşka bir hikaye yatması. Her şeyin birbiriyle çelişmesi ama aynı zamanda da bir ahenk içinde olması. Peki siz bu gerçekler arasında hangisine şaşırdınız? Ya da sizin bildiğiniz başka hangi ilginç gerçekler var? Yorumlara yazın. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.